Osmanlı padişahlarından Sultan 1. Murat. Kosova Savaşı'nda Balkanlarda şehit düştü. Ama cenazesi alındı, getirildi ve Bursa'daki Hüdavendigar semtinde kendi Hüdavendigar Camisi'nin yanına defnedildi. Hemen devamındaki Osmanlı Sultanı oğlu Yıldırım Bayezid Han. Timur'a esir bir vaziyette Akşehir'de vefat etti ve cenazesi Bursa'ya getirildi. Bursa'da daha önce yaptırdığı Yıldırım Külliyesi'nin bahçesindeki türbesine defnedildi. Onun oğlu Sultan Çelebi Mehmet aniden Edirne'de vefat etti. Cenaze Bursa'ya getirildi ve Bursa'da yaptırmış olduğu, hatta tam bitmemiş olan Yeşil Cami'nin yanındaki Yeşil Türbesi'ne defnedildi. Örnekler çok. Onun oğlu Sultan II. Murat da aynı şekilde, onun oğlu Fatih Sultan Mehmet de aynı şekilde kendi camilerinin bahçesine defnedildiler. Hemen birçok Osmanlı padişahında örneklerini görmemiz mümkün. Ama bir tanesi var ki bizi fazlasıyla şaşırtmakta. Sultan II. Abdülhamit Han'ın babası II. Mahmud'un oğlu Sultan Abdülmecid Han. O diğerlerini yaptığı gibi yapmadı. Ne babası gibi yaptı, dedeleri gibi yaptı, ne oğulları gibi yaptı. O İstanbul'da birbirinden muhteşem, herkesin gözünü kamaştıran, dünyanın hemen hemen en güzel camilerini inşa etmesine rağmen bir başkasının türbesinin yanına defnedilmek istedi. Sultan Abdülmecid acaba kimin yanında yatmak istemişti? Sultan II. Abdülhamit Han'ı anlatan 2 ciltlik bir kitap hazırladık. Birinci cildi bu. Tabii ki bir insanı anlatmaya önce anne babasını anlatarak başlamak lazım. II. Abdülhamit Han'ı anlamak istiyorsak önce babası Sultan Abdülmecid, ardından da annesi Tirimüjgan kadın ve o çok erken vefat ettiği için Abdülhamit Han'ı evlat edinen analığı Perestü kadına yakından bakmak lazım. Sultan Abdülmecid Han'a yakından baktığımız zaman enteresan bir kişilikle karşılaşırız. II. Mahmud devletin en sıkıntılı dönemine vefat etmişti. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya karşı ayaklanmış ve Osmanlı ordularını 2 büyük savaşta yenilgiye uğratmıştı. Gaziantep-Nizip Savaşı yeni sona ermiş, Osmanlı'nın kaptanı deryası koca donanmayı alıp Mısır valisine emanet etmişti. Ve o sıkıntılı günlerde II. Mahmud verem hastalığına yakalanmış bir şekilde ablasının Çamlıca'daki köşkünde bu fani hayata gözlerini yumacaktı. Devletin valisi ayaklanmıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mısır'dan ordularıyla yola çıkmışlar. Hatta bugünkü Gaziantep'in Nizip'ine kadar gelmişler. Orada Osmanlı ordularından birini bozguna uğratmışlardı. O günlerde Osmanlı donanmasının başındaki paşa donanmayı almış Mısır'a götürmüş ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmişti. İşte bu sıkıntılar, buhranlar içerisinde Sultan II. Mahmud gözlerini bu fani dünyaya yumarken yerine geçen oğlu Şehzade Abdülmecid Han daha çiçeği burnunda 17 yaşında bir delikanlıydı. Allah'tan annesi Bezmalem Valide Sultan başındaydı ve Allah'tan babasının yanında bulunan devrin en ünlü paşaları Ali ve Fuat Paşa gibi büyük devlet adamları yanında duruyordu ve Abdülmecid Han da onları sonuna kadar dinlemeye kararlıydı. İşte o sıkıntılı günlerde denize düşen yılana sarılır denilip Ruslarla kendi valisine karşı devletin anlaşma yapmak zorunda kaldığı o sıkıntılı günlerde Sultan Abdülmecid tahta geçmişti. 17 yaşında tahta geçecek ve gencecik bir yaşta 39 yaşında 22 yıllık hükümdarlığıyla o da aynı babası gibi verem hastalığından bu dünyadan ayrılacak ve vefat edecekti. Sultan Abdülmecid dönem ilginç bir dönemdi. Maalesef devlet çok kan kaybetmişti ve yabancı devletler Osmanlı'yı dört bir taraftan sıktıkça sıkmakta, her istediklerini elde etmeye çalışmaktaydılar.
Sultan Abdülmecit dönemi Osmanlı'da aslında ciddi bir yapılaşma dönemiydi. Sadece Dolmabahçe Sarayı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Maslak Kasrı değil. Döneminde son derece görkemli camiler ve medreseler de inşa edilmişti. Mesela bugün bizim Ortaköy Camii olarak bildiğimiz padişahın adıyla anılan Büyük Mecidiye Camisi. Ya da bugün birçok ünlü insanın vefatımdan sonra cenazem illa oradan kaldırılsın dediği Teşvikiye Camisi. Ya da minaresinin balkonları baktıkça insanı kendine hayran bırakan Beşiktaş'ta Yahya Efendi Tekkesi'nin hemen altında bulunan Küçük Mecidiye Camisi. O önemli bir devlet adamıydı. Yapılaşmaya son derece ehemmiyet gösteriyordu. Ve böyle bir padişah illaki öldükten sonra nereye sırlanmak arzu edeceğini de düşünecekti. Onun yerine başka biri olsa herhalde Büyük Mecidiye yani Ortaköy Camii'ni düşünürdü. Düşünsenize. Kara tarafından her gün binlerce insanın uğradığı, deniz tarafından önünden her gün yüzlerce geminin, teknenin geçtiği göz önünde bir cami. Hem de bir bakının dönüp birkaç kez daha bakmak isteyeceği güzellikte bir cami. Tam bir lebiderya. Onun yanında aynı barok üslupta bir türbe. Hoş olmaz mıydı? Dünyevi anlamda elbette olurdu. Ama Sultan Abdülmecit öldükten sonra kendisine gelecek şan ve şöhreti arzu eden, böyle geçici şeyleri heves eden bir adam hiçbir zaman olmamıştı. Geleceğin dünyasında bütün zengin ve şöhretlilerin aman cenazemiz buradan kaldırılsın diyeceği Teşvikiye Camii'ni o yaptırmıştı. Bu caminin yanında bir türbe hoş olmaz mıydı? O bunları düşünmüyordu. O asıl hayata uğurlanacağı, ebedi bu dünyaya ait istirahatgahının büyük insanların yanında olmasını istiyordu. O günlerde kalben bağlı olduğu, sohbetinden manen keyif aldığı bir takım alimler vardı. Onlardan bir tanesi de bugün Çarşamba sırtlarında bulunan bir Osmanlı Şeyhülislam'ı İsmail Efendi'nin yaptırmış olduğu caminin bahçesinde yatan Şeyhülislamlardan bir tanesiydi. O kendisine manevi mürşit olarak onu görmüştü ve istiyordu ki onun yanına defnedilsin. Ama İsmail Ağa Camii'nin yani bir Şeyhülislam'ın yaptırdığı bir caminin bahçesine bir padişahın defnedildiği görülmüş şey değildi. Bu sebeple mürşidine yakın olmak istiyor ama ona yakın şartlara da uygun bir mekan arıyordu. Gönülden bağlı olduğu bir zatın camisinin aklına düşmesi gecikmedi. Çok sevdiği sadece Sultan Abdülmecit mi? Oğlu Sultan II. Abdülhamit de onun hayranıydı. Bahsettiğimiz kişi Yavuz Sultan Selim Han'dı. Osmanlı Devleti'nin topraklarını 3 kat büyüten, halifelik kurumunu İstanbul'a getiren, mukaddes emanetleri Mekke'den Kahire'ye, oradan payitahta taşıtan Yavuz Sultan Selim Han. Şah İsmail gailesini ortadan kaldıran, bu büyük fitneyi bitirip 8 yıllık saltanatında devletin ana amillerini oluşturan Sultan Selim Han. Onun yanında metfun olmayı kim istemezdi? Ve Sultan Abdülmecit Han bir gün mahiyetiyle beraber yola çıktı. Hedef Çarşamba sırtlarıydı. Yavuz Sultan Selim'in hayattayken inşaatına başlattı ama bitişini göremediği oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlanan Yavuz Selim Camii'nin bahçesine uğradı. Kıble tarafına döndü ve o büyük hükümdar diriyken de ölüyken de önünde kimselerin cesaretle duramayacağı o yiğit adamın türbesinin önünde iki büklüm durdu. Fatihalarını okudu. Kabri onun yanında olmalıydı. Hem mürşidinin türbesine de bir hayli yakındı burası. Yavuz Sultan Selim'in türbesi caminin kıble tarafında. Caminin kıblesinden baktığınız zaman en soldaki türbe. Onun bir yanında Yavuz'un hanımı Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın türbesi var. Onun bir yanında Kanuni Sultan Süleyman'ın çocuklarına ait bir türbe var. Eğer bu tarafa defnedilmek isteyecekse 4. türbe olacak, en arkalara düşecekti yeri. Ama o istiyordu ki Yavuz Sultan Selim'in yanına kıvrılıversin ve emrini verdi. Yavuz Sultan Selim'in hemen üst başına bana bir türbe temeli kazılsın ve merkadim buraya hazırlansın dedi. Aynı gün
inşaat hazırlıkları başladı ve birkaç gün sonra temel atılmıştı. Temel atıldı atılmasına ama o gece Sultan Abdülmecid Han bir rüya gördü. Rüyasında o iri yarı, korkusuz adam Yavuz Sultan Selim Han çıka gelmişti Sultan Abdülmecid'in yanına ve ona resmen yüreğini sallayarak şöyle seslenmişti. Sen şimdi benim üst başıma defnedilip ayaklarını bana doğru mu uzatacaksın? Biliyorsunuz biz Müslümanlar defnedileceğimiz zaman eğer kıble bu tarafsa kabir şöyle kazılır. Yani kıblenin dikine paralel. Cenazenin baş tarafı ve ayak tarafı yüzü kıbleye doğru bakar. Yavuz Sultan Selim'in üst tarafına bir türbe yapılırsa Sultan Abdülmecid oraya defnedildiğinde başı caminin o en sol tarafında, ayakları da sağa doğru bakacak ve otomatikman Yavuz Sultan Selim'e doğru uzatılacaktı. Ve rüyada bu ikazı alan Sultan Abdülmecid Han rüyasından kanter içinde uyandı. Ve o sabah ilk işi yanındaki vezirlere emir vermek oldu. Türbemin yerini değiştirin. Emir büyük dedesinden gelmişti. Boynu kıldan inceydi. Yapılacak başka bir şey yoktu. Ve Sultan Abdülmecid'in emri yerine getirildi. Yavuz Selim Camii'nin kıble duvarı önünde en solda Yavuz Sultan Selim'in türbe binası, yanında eşi Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın türbe binası, onun yanında Kanuni'nin çocuklarının türbe binası ve onların yanına bir temel atıldı. Sultan Abdülmecid 39 yaşında bu fani hayatı gözlerini yumarken defnedileceği türbe çoktan inşa edilmişti. Çok arzu ettiği mürşidinin ve o büyük dedesinin hemen dibine defnedilememişti. Ama birazcık uzak olsa da kalben onlara sonuna kadar bağlıydı. Bir gün yolunuz Ortaköy Camii'ne düşerse, Teşvikiye Camii'ne düşerse, Küçük Mecidiye, Ihlamur Kasrı, Küçük Su Kasrı ya da Dolmabahçe Sarayı'na düşerse ya da Medine'de Mescid-i Nebevi'ye düşerse ki Mescid-i Nebevi'yi son haliyle Sultan Abdülmecid Han tamir ettirmiş ve göremediği, aşkıyla yandığı o mübarek mekanın bir maketini yaptırıp İstanbul'a getirtmiş, baş tacı etmişti. Hala Topkapı Sarayı'na muhafaza edilir. Bence kendinize bir fırsat bulup, vakit ayırıp Çarşamba sırtlarına çıkın. Ve Sultan Abdülmecid Han'ın o caminin kıble duvarı önündeki türbesini bir de huzurunda, mekanında, defnedildiği ortamda ziyaret edin.